Bahçelerde börülce, bahçelerde börülce, oynar gelin görümce, oynar gelin görümce. Burada yaşamaya devam ederken hani kırsalda yaşamanın güzelliği olduğu kadar bir takım zorlukları var. Bunlardan biri de sosyal olarak aslında izole bir şekilde kalıyorsunuz ve buraya geldiğinizde de bir yabancılık duygusu var. Çiftçilerimiz dinlenemiyor ne yazık ki, tatili olmuyor. Resmi tatiller bile bizim için bir çalışma saati ve çalışma zamanları. Arkası Bak farklı. Bak belli bak. Aynen. O zaman bu papaz karası mı? Bu papaz karası, ondan eminim, üzümünden de belli. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Zeytinli köyüne geldik. Şu anda Kırkambar çiftliğinin bulunduğu yerdeyiz arkadaşlar. IOCP Derneği'nin düzenlediği Kırsal Psikoloji Yaz Okulu organizasyonu bugün Kırkambar çiftliğinde yapılacak. Burada yapılan etkinliklerle birlikte konuşmacılar, öğretim görevlileri, katılımcılar ve ev sahipleriyle konuşmalar yapılacak. Şimdi videomuza geçmeden önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi hazırsanız yayınımız başlıyor. Evet, merhabalar. Merhabalar. Nasılsın Cemil? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Şimdi Cemil ile birlikteyiz arkadaşlar. Kırkambar çiftliğinin üyelerinden, en çok çalışanlarından birisi. Seni tanımayanlar için kısaca kendinden bahsederek çiftlik hakkında, şu anda bir program var, etkinlik var. Bu etkinlik hakkında kısaca bilgi verebilir misin? Adım Cemil Akınç. Çiftliğimizde efendim şu anda kırsal psikoloji üzerinde bir etkinliğimiz var. O etkinlikte kendi bulunduğumuz, yaşadığımız alanda nasıl yaşadığımıza dair ve neler yetiştirdiğimize dair gözlemliyorlar. Tabii bize kısa bir bilgi vererekten bizim de bir keçilerimiz var, tavuklarımız var, organik yetiştiriyoruz. Yani buraya katılan şehirden gelen insanlar aslında kırsal hayatın nasıl olduğunu öğrenmiş oluyorlar, değil mi? Evet, hani evet. Kırsalda nasıl insanlar işlerini yapıyorlar, nasıl yürütüyorlar, sabah kaçta Aynen. kalkıyorlar. Biraz hayatı öğrenmiş oluyorlar, değil mi? Evet, evet. Yani günlük aslında rutinlerimiz oluyor. Keçilere bakma, tavuklara bakma. Ondan sonra öğle saatine yakın artık dinlenme molamız oluyor. O arada dinlenme esnasında sebzeleri ve meyveleri doğrama, kurutma işlemleri yapılıyor. Tarhana tarzında, onlar da dahil olmak üzere. Şu anda katılımcılarımız da burada, dersteler şu anda. Biz onları rahatsız etmeden şöyle Cemil'le birlikte biraz ilerleyeceğiz. Ondan sonra kendi bizim ufak böyle küçük bir hobi bahçemiz var. İşte salatalık, kabak, bal kabakları, küçük şöyle bir alanda başladık. Ve zaten arazimizin genel anlamı, konsepti aslında zeytin arazisi. Ama biz zeytinlerin dışında meyve ağaçları da yetiştiriyoruz. Aromatik bitkilerimiz de var. Bu keçimiz neden burada Cemil? Birazcık rahatsız. Onu iyileştirmek için işte tek başına bıraktık. Siz ona şöyle ikramlarda bulunmuşsunuz. Aynen. Yonca ve nohut küspeleriyle beraber. Neyi var? Neyi var? Tam böyle iç parazit diyorlar ama iç parazitten biraz daha öte sanki. Yani yemeğini çok güzel yiyor ama yürüyemiyor. Zayıf düştü. Evet, zayıf düştü. Ön sol ayağında bir sakatlık var. Kaç keçiniz var şu an çiftlikte? Toplam 14 tane keçimiz var. Evet. Tavuklar var. Tavuklarda 25 oldu artık. 25 tane tavuklarımız var. İşte geçen 2 gün hatta 3 gün evvel nohut kuruttuğumuz nohutları toplamıştık. Küspelerini de toplamıştık. Hepsini ayırdık. O işlemleri yaptık. Sonra o arada da kışlık fideler, pırasalar, kereviz, havuç, pancar, turp, lahanalar
Onların fidelerini yaptık bu arka tarafta. Sosyalleşmek için gerçekten önemli bir şey olduğunu görüyoruz. Çünkü hem biz dinleniyoruz. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Çünkü yani bizim gibi yapan çiftçilerimiz dinlenemiyor ne yazık ki. Tatili olmuyor. Resmi tatiller bile bizim için bir çalışma saati ve çalışma zamanları ve gerçekten bizim için bu konsept çok heyecan verici, hem düşündürücü hem de küçük bile olsa, bir iki günlük bile olsa bir tatilimizi yapıyoruz. Hem siz öğretiyorsunuz hem bir şeyler öğrenmiş oluyorsunuz, Evet, değil bir mi? şeyler öğreniyoruz. Aynı Tabii zamanda öğrenme şeyimiz daha yüksek. Evet. Cemil, aynı zamanda burası bir tatuta çiftliği. Gelip Evet. gönüllü olarak tabii müsaitlik durumuna bakarak Aynen. talepte bulunup çiftlikteki deneyimi Cemil arkadaşımızdan talep edebilirsiniz. O da Aynen. size memnuniyetle bugün bize yapmış olduğu gibi size de çiftlikle ilgili, çiftlik yaşamıyla ilgili bilgiler verecektir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi Görüşürüz. günler, görüşürüz. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz çiftliğimize. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler. Sizi tekrar burada ağırlıyoruz. Evet. Farklı bir organizasyon için. Teşekkür ederiz. Sizi daha önce izlemeyenler için öncelikle çiftlik hakkında bilgi verebilir misiniz? Kırkambar Çiftliği aslında toplamda 40 dönümde üretim yapan bir aile çiftliği. Ben, annem, babam, kardeşim aktif olarak burada çeşitli ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz. 2018 yılında buraya aldık. Çevresinde zehirli tarım ilacı kullanılmadığı için, burada suyu bulunduğu için ve kadastro yolu olduğundan burayı tercih ettik. Çanakkale bölgesinde tabii sevdiğimizden. Burada amacımız ilk buraya geldiğimizde kendine yeterlilik prensibiyle hareket etmeye çalıştık. O yüzden ilk aldığımız 15 dönümlük arazide muhtelif meyve ağaçları, zeytin, kendi işte sebze bahçemizle bütün soframızı kendi üretimimizle doldurmaya çalışıyoruz. Buraya geliş hikayemiz de benim karşılaştığım bir otoimmün rahatsızlıktan sonra hangi gıdayı yiyeceğim, gıda anksiyetesi başlamadan dedim en iyisi biz üretelim noktasıyla aslında buraya geldik. Ve şu anda da devam ediyoruz. Burada yaşamaya devam ederken kırsalda yaşamanın güzelliği olduğu kadar bir takım zorlukları var. Bunlardan biri de sosyal olarak aslında izole bir şekilde kalıyorsunuz ve buraya geldiğinizde de bir yabancılık duygusu var. Biz o yüzden buraya geldikten ve biraz daha sistemi oturttuktan sonra 2021 yılından beri Gönüllü Buğday Derneği'ne bağlıyız ve gönüllü kabul ediyoruz. Çok güzel çemberler kurduk. Bugün de burada Kırsal Psikoloji Yaz Okulu'nu yapıyoruz. Ben Bilgi Üniversitesi Örgüt Psikolojisi'nde yüksek lisans yaptım. Ve yüksek lisans tezim de kooperatifler üzerineydi. Birlikte üretmenin gücüne inandığım için burada neler yapılabilir? Başarılı kooperatiflerin özellikleri, liderlik özellikleri, organizasyon yapısı üzerine bir çalışmaydı. Bu projemde Bilgi Üniversitesi'nde profesördü. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde Profesör İdil Işık. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Çiğdem Vatansever'le bu projeyle tanıştım. O zaman da daha Türkiye'de hiç yeterli çalışması olmayan bu kırsal psikoloji çalışmalarını yapmaya karar verdik diyelim. İlk tohumlarını attık, kendi aramızda konuştuk. Kırsal psikoloji dediğimiz şey aslında kırsal alanlarda yaşayan insanların psikolojik sağlık ve esenliğine yönelik, onları gözeten bir alan. Bu neden önemli? Çünkü çiftçinin tabii ki fiziksel sağlığı önemli, ekonomik bir takım kaygılar yaşıyor ama zihinsel ve psikolojik olarak sağlıklı olması, üretimi ve o bölgenin kalkınmasını daha da mümkün kılacak. Türkiye'de çok yeterli çalışma yok ancak biz biliyoruz ki Avustralya'da ve Amerika'da yapılan çalışmalar kırsal alanlarda anksiyete, depresyon, intihara eğilim genel popülasyonun 2 katı kadar üzerinde. O yüzden bu kırsal alanlar çok bakılmayan yerler. Kırsal alanlara gelindiği zaman herkes huzur buluyor gibi yani sanki burası sadece huzurun bulunulduğu, burada herhangi bir yaşam problemi olmadığı düşünülüyor. Tabii ki haberlerde çiftçilerin üzerindeki ekonomik maliyetleri görüyoruz. Ancak o ekonomik maliyetlerin çiftçiler üzerinde bıraktığı etkiyi biraz es geçiyoruz. O yüzden bu tarafa bakıp buradaki insanlara da biraz bakıp onlara da destek olup çünkü bu tür
hizmetlere de erişimler kısıtlı. Yani birden çok problemler var. Bunlara da bakmak istiyoruz. Aslında birden çok problemler var diyorum ancak bunu biz daha farklı ülkelerde yapılmış çalışmalarla biliyoruz. Türkiye'de bu çalışmalar yapılmadı. Biz işte bu sorunlar ne ya da güzellikler ne? Belki de Türkiye'deki kırsal alanlarda yaşayan insanlar gerçekten genel popülasyonun oldukça altında daha mutlu insanlar çıkacak. Bunu da görebiliriz. Biz genel olarak buradaki üretim yapan ya da üretim bırakmış, şehirden gelip üretim yapan ya da şehirden gelip üretim yapmaya başlamış veya bırakmış kişilerle aslında burada yaşamanın zorluklarını, güzelliklerini, onlardaki hissiyatı, çiftçilik algısını, tarım algısını soracağız. Genel çerçevede onlara nasılsın diyeceğiz. Bugün burada bunun ilkini gerçekleştiriyoruz. Biz çiftlik olarak tabii ben de bu bölümden mezun olduğum için ilk meşaleyi bu çiftlik taşıyor. Bunun da hem mutluluğunu hem heyecanını yaşıyoruz. Burada öğrendiklerimizle kendimizi geliştirip diğer köylere de bu etkinliği, diğer çiftçilerle de bu etkinliği yapmak istiyoruz. Şu anda 10 katılımcımız var. Psikoloji mezunu ya da psikoloji öğrencisi çeşitli üniversitelerden başvuru yaptılar ve ilk 10 öğrenciyle başladık. İşte öğretmenlerimiz, süpervizörlerimiz, klinik psikologlar var birlikte. Toplam 16 kişilik bir ekiple bugün sahada olacağız ve görüşmeler yapacağız 4 gün boyunca. Dün Tekirdağ'da başladık aktif olarak. Salı, çarşamba, perşembe sahalarda olacağız. Yaklaşık 4-5 köy gezmeyi hedefliyoruz programa göre. Ve çarşamba günü de geri dönmeyi planlıyoruz. Ondan sonra bir çalışma grubu kurularak bu bulguların üzerinden geçilecek. Evet, teşekkür ederiz. Buraya gelen misafirler kaç gün oldu? Dün mü geldiler? Dün geldiler. Size pırıl pırıl gençler. Çok mutlu oluyorum. Onlardan biz bilgi alıyoruz. Biz de onlara kendi bilgilerimizi aktarıyoruz. Karşılıklı paylaşım yapıyoruz. Aslında psikolog adayları diyelim. Evet, Çünkü psikoloji psikolog bölümünü adayları. okuyanlar. Öğretmenleriyle, hocalarıyla beraber geldiler. Hem köydeki diğer köylü kardeşlerimizle işte soruları var. Onları soracaklar. Onlardan bilgi paylaşım alacaklar. Kendi tezlerini çıkartacaklar. Biz de mutlu oluyoruz. Çocuklarımızın arkasındayız. Evet. Onların gelecekleri önemli. Çiftliğiniz bir Tatuta çiftliği. Bu tarz etkinliklere de her zaman açık olduğunuzu söylemiştiniz. Tabii, evet, evet. Yani bugün de gerçekten deneyiminizi böyle genç nesillere aktarmanız, buradaki yaşadığınız sıkıntıları, sorunları belki de dile getirirsiniz. Onlar için belki ilerisi için bir çözüm olur. Şimdi gençlerle de bir arada olmak hem bize böyle motivasyon oluyor, enerjimizi daha yüksek seviyede tutuyor. Bu tür etkinliklerle hem kendimizi de dinlendirmiş oluyoruz. Evet. Sırtımız dinleniyor. Bir de beynimiz de dinleniyor. Yorgunluğumuz da gidiyor. Gençlerle güzel enerjiler alıyoruz. Onlarla beraber olmak gerçekten beni daha çok mutlulandırıyor. Hem sosyallik oluyor. Dışarıdan gelmiş insan olarak ben de sosyalliğimi de yaşamak istiyorum. Güzel paylaşımlar oluyor. Keyifli oluyor yani. Gençlerle bir arada olmak. Yemek yapacağız, akşam yemeği. Bizim bu lavantalarımızın cinsi intermedia. Neden biz bunu diktik? Nektarı çok yüksek. Nektarı çok yüksek olduğu için balımız da örneğin çok lezzetli olmuştu. Biz o yüzden diktik. Ama mesela diyor ki bana ciltçiler, eğer cilde kullanacaksan ben tıbbi lavantanın yağını tercih ediyorum diyor. Lavanta yağı o yüzden baş ağrısına da kullanılır. Baş ağrısını kesmesinin sebebi içerisindeki bu kafur maddesidir. Bizim bu türde de baş ağrısını kestiği için etken maddesi daha yüksek ama bunun fazlası bazen ciltte ters tepkimeye yol açabiliyor. O yüzden cilt ürünleri üretenlere ben direkt bundan veremiyorum. Benden diyor ki bana analiz sonucunu getir, kafur maddesine bakayım öyle alayım. Arkanızda tıbbi adaçayı var. Dediğim gibi etken maddesi normal adaçayına göre daha yüksek. Bu çay olarak da tüketilebildiği gibi dışarıda içtiğiniz çaylar Anadolu adaçayıdır. Onun nefasetiyle bunun nefaseti biraz daha farklı. Bu daha keskindir. Et yemeklerine konur. Etler bozulmasın diye konur. Roma döneminde özellikle askerler giderken kötü enerjilerini alsın, savaşları kazansın diye adaçayı tütsülenirmiş. Hazır tıbbi bitkiler, bitki çaylarını nasıl tüketmezsiniz? Çok önemli. Bir kere kaynar su olmamalı. Suyu kaynattıktan sonra bir tık bekleyin. İçine bitki çayınızı attınız, sonra ağzınızı kapatın. Demlenecek.
Sonra şöyle açın, hemen böyle soğuma etkisi olur. Hani yoğunlaşma mıydı onun teknik adı? Yani o buhar suya dönüşür. Onu mutlaka çayınıza damlatın. Çünkü orada işte o bitkilerin yağı var. Siz aslında orada bir yağ işlemi yapıyorsunuz. Babam anlatır. Biz bu yağları burada çıkarıyoruz. Şurada distilasyon makinemiz var. O büyük makinenin aslında özelde yaptığı şey buhar veriyor. Sonra soğutuyor. Su ve yağ ayrı ayrı çıkıyor. Mesela bizde hem lavanta yağı var hem hidrosol dediğimiz lavanta suyu var. Ama lavanta suyu içinde lavanta yağını da barındıran, bu sürecin bir sonucunda ortaya çıkan bir şey. Şimdi siz bitki çayını da koydunuz, kapattınız, açtınız. O damlalar mutlaka içine girmeli. Çünkü asıl etken madde ve fayda işte orada oluyor. Ağzı açık. Yani abla, yani arasına bir şey falan koymuyorsun. Yok kapağı, mesela çay tabağı altı açtın, hemen damlıyor. O damlaları içine süz, öyle iç. Öbür ağzı açık gittin, bütün etken, bütün şey uçuşuyor. Bunların çünkü buradaki faydalar hepsi uçucu yağ. Mesela lavanta yağı sonsuza kadar sizinle kalmaz. Müthiş kokar, 15 dakika sonra yok. Uçuyor çünkü bunlar uçucu yağlar. O yüzden bitki çaylarını mutlaka bu şekilde. Yani bitki çayı aslında ılık tüketilir, sıcak tüketilmez. Çiğdem Hanım'la birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çiğdem Vatansever ben. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyesiyim. Çalışma alanım, doçentlik alanımda çalışma psikolojisi. 2012-2013 yılından bu yana aslında psikoloji, sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi, İnsan kaynakları yönetimi, bunlar birbiriyle nasıl ilişkili, Türkiye'de neler yapılabilir? Hem derslerde hem yaptığım akademik çalışmalarda buna yöneliyorum ve etkinliklerde de öyle söyleyebilirim. Bir anlamda da bir İstanbulluyum aslında. Her ne kadar tabii ki köklerim belki pek çok kişi gibi kırsala dayansa da İstanbul'dan Tekirdağ'a gidiş hikayemde de biraz daha şehirden uzaklaşmak var aslında, ama belli bir yere kadar. Çünkü şehir yaşamının getirdiği konforu da kırsalda çok rahatlıkla aşabilmek mümkün değil. Dernekle de ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Dernek çok yeni. Çalışma Psikolojisi Derneği. Tam adı İş, Örgüt ve Çalışma Psikologları Derneği. Kasım ayında kurduk. Böyle bir kırsal psikoloji çalışmasını yapmaya da Mart ayındaki ilk yönetim kurulunda karar verdik. Aslında ondan hemen önce bir Avrupa Birliği projesine de bir başvurumuz oldu. Yani kırsal psikoloji ile ilgili zaten düşünmüş, kafa yormuş ve Türkiye'de neler yapabiliriz? Hem Türkiye'nin kırsal alanı için hem de aslında psikoloji alanı için. Yani psikologlar için klinik psikoloji dışında ya da insan kaynakları yönetimi dışında nasıl bir çalışma alanı yaratabiliriz diye düşündük. Çünkü Türkiye'de psikoloji bölümü olmayan üniversite neredeyse hiç yok. Bu kırsal psikoloji yaz okulunu yapalım diye düşündüğümüzde, yani masada ilk kararı aldığımızda açıkçası bunu zaten Ceyda ile yaparız diye düşünmüştük. Benim aklımda ilk böyle yanan fikir, Kırkambar'a geliriz. Dernek üyeleriyle birlikte bir çalıştay yaparız. Bir şeyler üretiriz, konuşuruz oldu. Ama yola çıkınca hepimizin hevesi, motivasyonu, titizliği ve sonra da olası katılımcılardan gelen istekle birlikte gerçekten tam böyle Alaturka yolda kervanı düzdüğümüz ama neredeyse dört dörtlükte bir şeye giriyor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi kırsal psikoloji nedir, ne değildir'e de ilişkin yine birkaç şey söylemek istiyorum. Kırsal psikoloji de aslında yine psikolojinin ilk bilim dalına dönüştüğü yerlerden, Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkıyor. Çünkü az önce de değinildi. Kırsalda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önem verilmesine rağmen, üretime, çiftçiye destekler olmasına rağmen köylerde yaşamak ya da oradaki şehirden uzaktaki çiftliklerde yaşamak beraberinde bir izolasyonu, bir sosyal uzaklaşmayı getiriyor. Bunda da bireylerin gerçekten ruh sağlığını yönetebilmeleri çok mümkün değil. Son 20 yıldır kültürler arası psikoloji alanı ülkelerin birbirlerinden farklı kültürleri, dinamikleri, alışkanlıkları, gelenekleri olduğu düşüncesiyle her ülkede, her kültürde aslında bu tarz çalışmaların mutlaka o kültüre özgü hale getirilmesini söylüyor. Zaten psikoloji kendisi doğuş itibariyle çok kentli bir alan. Yani yıllardan beri ortaya çıktığı 100-120 yıllık süreç içerisinde aslında kentli insanı çalışmış. Köyde yaşayanı, kırsal alanda çalışanı, çok dikkate almamış yaşayanı daha doğru bir ifadeyle. Dolayısıyla zaten böyle baktığımızda bir var olan kırsal psikolojiyi
adapte edeceğiz. Bir de Türkiye'de oluşan ve aslında merkezinde, öznesinde kentli, ağırlıklı kentli insanın olduğu bir alanı uyarlamaya çalışacağız. Ve bunu da burada başlatmış olduk. İlk önce yaz okulu demiştik. Ama gelen farklı yerlerden gelen istekler, belediyelerden, şirketlerden, kuruluşlardan gelen istekler bu yaz okulunun aslında kış, sonbahara devam edecek okullara dönüşeceğini, hatta bir anlamda hani düşünce okulu dediğimiz anlamda bir Türkiye'de kırsal psikoloji okulu düşüncesi ne doğru gideceğini ben şu anda görüyorum. Beni en çok heyecanlandıran şey bu ve bunu daha önce ilk duyuruda da çıkarken de söylemiştik. Yani bu değişimin ilk öncüleri olmak, bunu başlatan ekibin içinde yer almak bana ayrıca bir heyecan veriyor. Peki buraya gelen öğrenciler, sizin şu anda yapmış olduğunuz kampa katılan kişiler buradan ayrıldığında neler öğrenmiş olacaklar? Programınızda neler var? Biraz da o kısma da değinebilir misiniz? Elbette çok güzel. Aslında temel amacımız şu. Çağırırken öyle çağırdık. Yani kırsalda da psikoloji biliminde neler oluyor bir buna bakalım birlikte dedik. İki şeyi deneyimlemiş olacaklar aslında. Bir tanesi kırsal yaşamı ki bazılarının deneyimi var. İkincisi de araştırma tekniklerini, araştırma yöntemlerini deneyimlemiş olacaklar. Sahada nitel araştırma nasıl yapılır bunu görmüş olacaklar. Sürdürülebilirlik, tarım, gıda konularında da hem online'da zengin bir içerik aldılar. Yani ilk haftasında hem de dün de gıdanın geleceğini, daha doğrusu bitki teknolojilerinin geleceğini gördük. Namık Kemal Üniversitesi'nin bitki teknolojileri laboratuvarında. Koyunların nasıl bakıldığını, nasıl oluşturulduğunu, Türkiye'deki ihtiyaçları gördük. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim, psikoloji bilimi adına ve kırsal adına deneyim ve bilgi edindiler. Bunları nasıl birleştireceğimiz de hem bu saha çalışmasından çıkan sonuçlara bağlı hem de bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimize bağlı. Evet. Son bir şey daha, size nasıl ulaşabilirler? İnternet siteniz var mı? Sosyal medya hesabınız var mı? Derneğimizin bir web sayfası var. LinkedIn'de, Instagram'da, Twitter'da sosyal hesapları var. Derneğin kısaltılmış adıyla IOCP, yani aslında İ-ÇP, Isparta, Ordu, Ceyhan ve Polatlı olarak bizi bulabilirler. Türkiye'de psikoloji eğitimi almakta olan ya da eğitim almış ve çalışma hayatında psikolojiye, çalışma yaşamındaki bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını anlamaya ve açıklamaya ilgi duyan herkesi derneğimize gönüllü olarak birlikte çalışmak, üretmek üzere bekliyoruz. Burada yer fıstıkları var. Burayı gönüllülerle yaptıklarımız, gönüllü olmayınca yapamadıklarımız şeklinde otların arasında kalanlar. Daha önce yer fıstığı görmüş müydünüz? Hayır. Neresinde bu yer fıstığı? Yer fıstığı aynı patates gibi. Dibin altında. Aynen. Daha olmadığı için çekmiyoruz ama bu bölgede yer fıstıkları var. Şimdi bağa doğru gidip böyle yapıp aşağı ineceğiz. Var mı buraya kadar soru? Deneyimlemek istediğiniz bir şey? Üzümü şöyle yetiştirebilirsiniz. Örneğin kaberne yetiştirmek istiyorsunuz. Kabernenin çubuğunu alırsınız, dikersiniz. Üzüm öyle bir şeydir. Yani çubuktan oluşur. Çubuğunu dikersiniz ve kendisi yetişir. Ama öyle olunca daha sağlıksız oluyordu. Hastalıklara çok kapılıyordu. Biz dedik ki biz anaç gövde alalım. Yani bir Amerikan anacı diyor, delice deniyor. Amerikan anacı diktik ve o anaç büyüdükçe aşılı yaptık. Aynen. Şimdi aşı yapınca ne oluyor? Gövde sağlam, yani kök sağlam ve ben onu istediğimi yetiştiriyorum. Daha kuvvetli büyüyor. Daha sağlıklı büyüyor. Tabii bunun çok büyük meşakkatleri var. O mesela ileride bağcılık yapmak isteyen olursa bunu anlatırım. Delice mi dikelim, şey mi dikelim diye. Şimdi bu gördüğünüz 2 yıl önce biz diktik. İlk çok heyecanlıyız. Meyveleri alacağız. Çevrede hiç ilaç yok. Biz de hiçbir ilaç sıkmıyoruz. Zaten ne etoloji var ne bir şey. Biz hiçbir üzüm alamadık kuşlardan. Müthiş bir kuş saldırısı. Tabii şimdi hepsi de meyve vermiyor. Daha bunlar o zaman küçük, hani birer salkım, ikişer salkım. Zaten bütün kuşlar bir giriyor buraya. Temizleyip çıktılar burayı. Şimdi üzümlerimiz 3 üzüm var. Kabernet Şiraz ve papaz karası. Şimdi bir tanesi kabernet yaprağı. Nereden anlıyorum? Yaprağından anlıyorum. Şimdi bakın şu bir kabernet yaprağı. Bakın oyukları daha böyle kalp gibi, böyle derin, daha yuvarlak, derin. Gördünüz mü? Şu kabernet. Yine üzümünden anlayabilirim.
Bakın diğer üzümleri göstereceğim. Çok daha küçük taneli, kuş üzümü gibi. Bir tane şuradan evet. koparayım. Küçükmüş gerçekten çok. Ay, mesela küçücük. Ya bu da bayağı küçük gerçi. Bu Çekirdeği kadar var küçük mı? olmuyor da. Çekirdekli var mi? tabii. Ha. Bu şöyle daha küçük taneli. Bu kadar küçük olmuyor. Ben üstten şey yaptım da. Bu farklı bu. Şurada toplamıştık İkinci ya. topladığımız. Evet, daha Şirazın büyüktü. mı? Bu en küçük. Hani kuş üzümü Dur bakayım. büyüğünde olan. Şöyle biraz daha içeri giriyor şey. Tamam, bu papaz Sanki karası. Arkasından belki. Bunun gibi. Arkası Bak yani. farklı. Farklı. Bak belli bak. Aynen. O zaman bu papaz karası mı? Bu papaz karası, ondan eminim. Üzümünden de belli. Evet arkadaşlar, şimdi katılımcılardan Bilal'le birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Merhabalar. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben Bilal, soy ismim Şimşek. 11 Temmuz 2002 doğumluyum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Buradaki etkinliğe nasıl haberin oldu? Nasıl katılım gösterdin? Şöyle ki Hem de yürüyelim. WhatsApp gruplarından haberim oldu. Okulumuzda öğretim üyesi olan Profesör Doktor Nevin Kılıç sayesinde haberim oldu. Kendisi bir duyuru paylaştı ve gitmek isteyen gitsin, başvuruda bulunabilirsiniz dedi. Başvuruda bulundum. Neden başvuruda bulundum? Kırsal psikolojiyi daha önce hiç duymadım açıkçası. Biraz psikolojinin alt dalından olduğundan bile haberim yoktu, ne yalan söyleyeyim. Çok marjinal kalıyordu benim için ve bu anlamda merak ettim. Biraz elimden geldiğince literatür baktım. Zaten çok güzel bir PDF paylaşmıştı dernek, IOCP derneği. Onu biraz incelediğimde neden olmasın diye düşündüm. Kabaca şöyle bir amacımız var. Kırsalda, çiftlikte, tarımla uğraşan, hayvansal gıda, bitkisel üretim yapan insanların buradaki ruhsal sıkıntılarını bir noktada inceleyebilmek, onları anlayabilmek, onlara bir nasılsın, iyi misin sorularını sorabilmek maksadıyla aslında yapıyoruz bu saha çalışmasını. Kaçıncı sınıftaydın? 4. sınıfa geçtim. 4. sınıftasın. Artık Evet. bitiyor. Evet, Bir bitiyor. Psikologsun aslında. Evet, sayılır. Evet. Evet. Programda ilgini çeken yön ne oldu? Ya açıkçası biz metropoldeyiz. Ben İstanbul gibi bir yerde büyüdüm. Hep duyuyoruz işte Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege. Ama gerçekten hani orada insanlar ne yapıyor, ne ediyor tam bilmiyoruz. Hani işte tarımla uğraşıyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar. Evet, çok güzel, işte bunları yaparlar. Ama buraya gelip deneyimlemek daha bir farklı oldu. Daha bir inanılmaz derecede bir keyif veriyor bana şu an burada olmak. Çünkü Burada buradaki tabii direkt- insanı görüyorsunuz. Hani Evet. Bir de üretimi görüyorsun. aynen, üretimi görüyorsunuz. Evet. Buradaki insanın o meşgalesini görüyorsunuz. Yani onlar için sabah saat 6.30'da başlıyor ve bu her gün boyunca süren bir şey oluyor. Ve bunu istikrarlı, sürekli bir şekilde yapabilmek, inanın yani bence her baba yiğidin harcı değil. Özellikle metropolden geldiğim için hani bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani burada doğup büyümüş olmak gerekiyor bunu sürdürülebilir kılmak için. Ve dediğim gibi hani İstanbul'dasınız ve bu Anadolu'da, çiftlikte, kırsalda insanın ne yaptığını tabii ki de az çok tahayyül edebilir insan ama buraya gelmeden açıkçası çok da farkında olamazsın. Yani öyle bir dünya yok. Evet. İnsanlara nasılsın, iyi misin sorularından yola çıkarak onların biraz daha gerçekten tarımla uğraşırken ne zorluklar çektiği, hani belki de devlet politikalarının yeterliliği, yetersizliği olabilir, kendilerinin ruhsal sıkıntıları olabilir, çocuklarının tarıma bakış açısını sorabiliriz, kendilerinin şu an tarıma bakış açısını sorabiliriz. Gene dediğim gibi bu anlamda yaşadıkları zorluklar, işte bu anlamda kooperatiflerin etkinliği, metropoldeki insanların ona bakışı, onların metropoldeki insana bakış açısı, kabaca onları anlamak Evet. için saha çalışmasında bulunacağız. Birazdan da başlayacak bu. Bu niyetle yola çıkıyoruz. Bunları söyleyebilirim. Evet. Çok teşekkür ederiz Ben verdiğin teşekkür bilgiler ederim. için. Ne demek, rica ederim. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu bitkinin adı nedir? Nedir? 2 saattir şarkılar var. Nedir? Arkadaşlar Bitkinin bahçelerde börülce, bahçelerde börülce, oynar gelin görümce, oynar gelin görümce, oynasınlar bakalım, oynasınlar bakalım, bir araya gelince, bir araya gelince. Mor yelelelli yar, lina
Moriyelelelli yar nina nininom. Moriyelelelli yar ninanom. İşte toplayalım. İki gündür toplanmadığı için tohuma kaçmış. Ve her sabah bamya gezilmesi gerekiyor. Bir gün önce toplamadığın, küçük gördüğün ertesi gün hemen anında büyüyor. Mesela 2 gün önce bu küçücüktü. Kocaman olmuş. Merhabalar, ben Yaren Sarıkan. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aslında Edirneliyim. Kendim de bir süre köyde yaşadım. Büyük ebeveynlerim orada. Köyde yaşıyorlar. Kırsalda yaşamaya alışkınım. Evet, aslında sen o zaman kırsal psikolojinin, kırsalda yaşayan gençlerin psikolojisini biliyorsun. Evet. Kendinden de örnek olarak Deneyimledim gösterdin daha zaten. önce, evet. Biraz peki kırsalı anlatabilir misin? Mesela kırsalda yaşayan gençlerin hedefi genellikle neye daha çok meyilliler? Hani kırsalda durup tarım yapmak, hayvancılık yapmak mı? Yoksa böyle şehire gitmek ya da okumak mı? Yani biraz onların psikolojisini anlatabilir misin? Nasıldır? Benim yaşadığım köy küçük bir köy. Ve orada insanlar daha çok şehre gitmeyi hedefliyorlar. Gençler daha çok, yani yaşlılar tabii çiftçilik yaptıkları için daha yerleşik hayattalar. Gençler biraz daha şehre gitmeyi hedefliyorlar. Evet. Daha iyi eğitim, ekonomik durum ve işte çiftçiliğin vermiş olduğu zorluklar. Bu yüzden öyle. Evet. Peki sizce köyde, kırsalda gençlerin kalabilmesi için ne yapılması lazım? Ne olması gerekiyor ki insanlar okuyunca mesela çiftçilik ya da hayvancılık yapmak, köylü olmak biraz aslında bizim toplumumuzda sanki böyle kötüymüş, kötü bir şeymiş gibi lanse edildi. Yani sence ne yapılması gerekiyor da, ne olması gerekiyor da insanlar, gençler okuduktan sonra köylerine faydalı olsun? Bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye'nin kalkınması için neler yapılması lazım? Öncelikle devlet politikalarının, tarım politikalarının iyileştirilmesi gerekiyor. Teşvikler, çiftçilere daha iyi yatırım yapılması gerekiyor. Tabii ki işte bulunduğu köyde mesela eğitim, işte okul, sağlık ocağı gibi şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Bu tip şeylere yatırım yapılarak hani orada herkese eşit, yani şehirle köyü bir noktada eşleştirmek, eşit noktaya getirmek bence bu noktada kıymetli olabilir. Bu şu an Türkiye'deki ilk kırsal psikoloji yaz okulu. Bunun devamı da gelecektir. Kümülatif bir şekilde kırsalda yaşayan insanların hayatlarını iyileştirmeye yönelik, onların psikolojilerine yönelik bir faaliyet göstermek istiyoruz. Olumlu bir etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Bir araştırma yayınlanacak. Ve daha ileriki dönemdeki yapılacak yaz okulları için de bu tabii temel oluşturacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Arkadaşlarımız yaklaşık 3'er 4'er kişilik gruplara ayrıldı. Kimisi Zeytinli Köyü'nün içine gitti. Kimisi işte arıcı olan arkadaşlarımız var. Onların yanına gittiler. Bir grup arkadaşımız da hemen şurada ağaçların altında Seher ablayla konuşuyorlar. Yani Kırkambar Çiftliği'nin büyük işlerini yürüten Seher ablamızdan görüşler alıyorlar. Tabii o görüşler özel olduğu için yani tamamen kişiye özel bir konuşma, görüşme olduğu için o kısımlarını yayınlayamıyoruz. Bu köylülerle, kırsal bölgede yaşayan insanlarla yapılan toplantılar sonucunda bir bildiri yayınlanacak. Bu sonuçları da yine derneğin sosyal medya hesaplarından, internet sitesinden okuyabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu tarz etkinlikler kırsalda da çoğalır. Kırsaldaki insanların sorunlarına çözüm olur. Biz de bugün kırsalda çok fazla içerik üreten bir içerik üreticisi olarak buraya geldim. Onların yapmış olduğu bu örnek çalışmayı da takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini isterseniz videomuzu beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Aynı zamanda videomuzu sevdiklerinizle paylaşmanız önem arz ediyor. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.